Merhabalar Yükselli Örgülere, hoş geldiniz. Görsellerini gördüğünüz bu hem kolay hem çok şık çantanın çalışmasını şimdi birlikte yapacağız. Hem elinizde kalan ipleri değerlendirebilirsiniz hem de çok çabuk biten 2 günde en fazla 2 günde örüp kullanabileceğiniz bir model. Yeni başlayanlar için de çok ideal bir model bu açıdan. 2 tane büyük motif yapıyoruz. Araya örgü ekliyoruz. Bir de taban çalışıyoruz. Oval bir taban çalıştım. Trabzanlarla gene aynı görüntüyü elde etmek için. İsterseniz hazır taban da kullanabilirsiniz. Sonrasında şöyle 2 tane tabii ki sap ördüm. Güzel bir model bu da. Şimdi bittikten sonra bunu buraya birlikte dikeceğiz. Ve örgüyü tamamlayacağız. Tabii ki önce buraya da bir metal çıt çıt dikiyoruz. Ben plastik kanvas koyuyorum. Daha önceki videolarımı izleyenler bilir. Gene bunda plastik bir kanvas keseceğim tabanı kadar. Ve gerçekten harika bir model olduğunu düşünüyorum. Hadi başlayalım. 3,5 milim tığ kullanıyorum. Eliniz sıkıysa 4 milim kullanın. Çok gevşekse 3 milim kullanın. Elinizi en iyi kendiniz bilirsiniz. İpi de elinizdeki örgüyü ne kadar sıkı, ne kadar gevşek örüyorsanız o şekilde kendiniz ayarlayın. Ben sadece fikir vermesi açısından 3,5 milim tığ kullandım. Elimdeki kalan başka projelerden kalan ipleri değerlendirdim. Dediğim gibi siz istediğiniz ipleri, istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Motiflerin genişlikleri 40 santim. 40'a 40. Ortadaki örgüde şöyle ölçelim. Tam 16 santim. Burada 20 artı 20 artı 16. Yani 56 santim. Tabii yan genişlikleri, çantanın şu genişliğini veren şuradaki kısımla birlikte güzel bir ölçü oldu. Hem plajda hem günlük hayatta çok pratik kullanabilirsiniz. Hem şık hem kullanışlı güzel bir çanta olduğunu düşünüyorum. Burada siyah ip yoğunlukta olduğu için videoda görülemeyebilir. O yüzden şöyle pamuklu ipler kullanacağım daha doğrusu. Daha net görülebilmesi için. 4 milimde tığ kullanayım. Pamuklu ipler kullanırsanız bunun gibi 4 milim ya da 3,5 milim yeterli olur. Şöyle çekelim ve açık renkle hemen başlayalım. Motifin ortasındaki kafesler ve sonrasındaki trabzan sırasıyla başlıyoruz. Burada şu kafesten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 sıra daha örüyoruz. Bu 40 santim genişlik, 40 santim yükseklik oldu motifte. Daha küçük çanta istiyorsanız bir sıra eksik örersiniz, 2 sıra eksik örersiniz ya da başka motif kullanabilirsiniz. İlla bu motifi kullanmanız gerekmiyor. Başka kare motifle kullanabilirsiniz. Ya da daha büyük bir çanta yapabilirsiniz. Sıra ilave edersiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Şimdi şuradaki motifin ortasından başlayarak örelim. Bir ilmek sıkılaştırıyoruz ve 15 tane zincir çekiyoruz. Gevşek gevşek. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9. zincire bir trabzan.
Sonra 2 zincir, 2 zincir de buradan atlıyoruz. İki zincir, 2 zincir buradan atlıyoruz ve son zincire gene bir trabzan. 5 zincirle dönüyoruz. Araya 2 zincir, 2 zincir, 2 tane zincir atlıyoruz. 3. zincire bir trabzan. Gene 5 zincirle dönüyoruz. 2 zincir, 2 tane zincir, 3. zincire bir trabzan. Evet. Motifin ortası tamamlandı. Şimdi bir sırada yine aynı renkten trabzan örüyorum. Sırayı dönerken şuradaki trabzanı, en son ördüğümüz trabzanı kullanıyorum. 2, hatta şöyle sıranın içine geçersek daha iyi olacak. İlmek kaydırarak içine girdim. 1, 2, 3 zincir. 3 zincirle birlikte 3 tane trabzan. Bu köşe. Yarısını örüyoruz. Sıranın bitiminde 3 trabzan daha, araya da 3 zincir çekerek köşeyi tamamlayacağız. Şimdi buradaki boşluğa, şuralarda görünüyor, 3'er trabzan örüyoruz. 3. Sonra diğer boşluğa, tabii köşe örüyoruz aynı zamanda. 3 trabzan, 3 zincir, aynı köşenin içine 3 tane trabzan. İlk köşe yarım örmüştük. Bu ikinci köşe. Tekrar diğer boşluğa 3 tane trabzan ve köşeye geldik. 3 trabzan, 3 zincir ve 3 trabzan. Üç trabzan, 3 zincir, üçüncü köşeyi de tamamlıyoruz. Şimdi yarım ördüğümüz başlangıçtaki ilk köşeye 3 trabzan daha örüyoruz.
3 zincir ve şuradaki 3 zincirle başladığımız örgünün 3. zincirine ilmek kaydırarak sırayı bağlıyoruz. Bir zincir çekiyoruz ve ipi koparıyoruz. Şimdi farklı renge geçiyorum. İsterseniz düz renkle de örebilirsiniz tabii ki. Bir ilmek sıkılaştırıyoruz. Herhangi bir köşeden ilmek kaydırarak bağlıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir. 3 tanesi trabzan için, bir tanesi şuradaki kafes görüntünün arasındaki boşluklar için. Hemen baştaki trabzana bir trabzan. Bir zincir, bir tane trabzan atlıyoruz. Diğerine bir trabzan. Bir zincir, bir tane atlıyoruz diğerine. Başlarken zaten hemen ilk trabzandan başlamıştık. Şimdi köşeye gene bir zincir ve bir trabzan. 3 zincir köşeyi tamamlıyoruz. Bir zincir hemen ilk trabzana bir zincir, bir tane atlıyoruz. Bir zincir, en son trabzana bir zincir ve köşeye 3 zincir, köşeyi tamamladık. Bir zincir hemen ilk trabzana, köşeye 3 zincir, köşeyi oluşturuyoruz. Bir zincir ve ilk trabzan. Bir tane atlıyoruz diğerine. Bir zincir ve şimdi başladığımız köşeyi tamamlıyoruz. Bir tane tekrar örelim sonuncuyu. Evet. Şimdi burada
hem köşeyi oluşturacağız hem de köşeyi örerken kullanacağımız ipin köşenin tam ortasında kalması gerekiyor. Hemen şuradaki boşluğu kullanacağız bir üst sıra için. İplik burada kalması için bir zincir doluyoruz. Üçüncü zincire trabzanlara geçmeden bu üçüncü zincire bir tane de arada kalacak boşluk için. Şöyle 1, 2, 3. Arada bir tane zincir bırakıyoruz diğerleri gibi. Bir trabzan yapıyoruz ve köşeyi oluşturuyoruz. Hem de ipi ortada bırakıyoruz. Çünkü şuradaki son ördüğümüz trabzanı bir üst sıra için kullanıyoruz. Zincirle birlikte 3 tane. Şuradan kafesi ördük. Sonra bir sıra trabzan geçtik. Şimdi şuradaki kafesi ördük ve bunun üzerine gene trabzan örmeye başlıyoruz. Boşluklara ikişer tane trabzan öreceğiz artık. Burada üçer tane örmüştük. Şimdi ikişer örerek devam ediyoruz. Köşeye 3 tane trabzanı ördüm. Boşluğa geldim ve 2 tane trabzan. Boşluklara ikişer tane trabzan örerek devam ediyorum. Köşeye geldik. Köşede üçer tane örüyoruz. Araya 3 zincir, 3 tane daha. Boşluklara ikişer tane. Şimdi 2 sıra farklı renkte örüp sırayı bağlarken ipin şöyle ortada kalmasına gerek yok. Eğer biz bu iple devam etseydik, yani tek renk örseydik, aynen bir altta olduğu gibi bir zincir çekecektik. Şuradaki üçüncü zincire bir trabzan örerek bir üst sıranın zeminini oluşturacaktık. Ama 3 renkli öreceğimiz için bu renkteki 2 sırayı ördük, tamamladık. 3 zincir çekip şuradaki 3. zincire bağlayıp kesiyoruz. İpleri tabii ki kendi renginin içinde gizleyeceğiz. Örgünün arkası da ön tarafı gibi temiz olması gerekiyor. Gayet güzel, renkler de çok uyumlu gidiyor. Belki sökmem, ufak bir çanta olarak da kullanabilirim. Şimdi motifin ortasını ördük. Sonra 2 sıra farklı renkli ördük.
Şimdi üçüncü rengi kullanıyoruz. Ben bu çantada siyahı ana renk olarak kullanmıştım. Burada da şöyle güzel bir kahverengi kullanalım. Elinizde kalan ipleri değerlendirmek için güzel modellerden biri gerçekten. Şimdi tekrar kafes örüyoruz. Bir kafes, bir trabzan sırası örüyoruz her renk için. Şimdi gene ben her seferinde şuradan başladığım için, yoksa fark etmez nereden başlarsanız oluyor. Burada 1, 2, 3, 4 zincir ve doluyorum. İlk trabzana bir tane trabzan. Buradaki 3 zincir trabzan, bir zincir de kafeslerin arasındaki boşluk için. Şimdi devam ediyoruz. Bir zincir, bir tane atlıyoruz diğerine. Bir zincir, bir tane atlıyoruz diğerine. Sıraya nasıl başlıyoruz? Köşeye trabzanı örüyoruz. Aradaki bir zinciri çekip hemen baştaki trabzandan trabzan örerek başlıyorduk ve son trabzanda bitiriyorduk. Şimdi burada tekrar son trabzana batabilmek için arada bir tane daha trabzan yok. Yani buraya şu sondan ikinciye batıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Yanındakine bir kere daha batıyoruz. Şu yarım köşe 2, 4, 6, 8, 10, 11. Bir zincir. Şimdi köşeye batıyorum. 12. trabzan. Sıraya başlıyoruz ve aradaki bir zincirden sonra hemen baştaki trabzandan başlıyoruz. Sondaki trabzanda bitiriyorduk. Fakat burada 11 tane kalıyor. Bunu 12'ye çıkarmak için 10, 11, 12 yani yan yana olan trabzanlara birer kere yan yana batıyoruz. Araya 3 zincir, köşeyi oluşturduk. Gene araya bir zincir ve hemen baştaki trabzana batarak devam ediyoruz. Bir zincir, bir tane atlıyoruz diğerine. Bir zincir, bir tane atlıyoruz diğerine. Sıraya başlarken önce köşeyi ördük, ortaya battık. Sonra baştaki trabzandan itibaren 2, 4, 6, 8, 10. Tabii 12 tane olması gerekiyor, yoksa eksik kalır trabzan sayısı. Şimdi 10'uncuyu ördük. Hemen yanına araya bir zincir çekiyorum. Bir kere daha batıyorum. Yani arada bir tane ilmek bırakmıyoruz. Çünkü öyle denk geliyor. Bu şekilde örmemiz gerekiyor. Gene araya bir zincir ve köşeye geliyoruz. Şuradan itibaren, yani şu köşenin şuradaki trabzanından itibaren 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. Araya 3 zincir. Köşeyi tamamlıyorum. Ve ilk trabzana araya bir zincir çekerek batıyorum. Bir zincir, bir tane atlıyorum. Sırayı aynen devam ediyorum. Araya bir zincir
Ve hemen yanına bir tane daha örüyoruz. Bir zincir ve köşeyi tamamlıyoruz. Burada gene ipi köşenin tam ortasında bırakmamız gerekiyor. Aynı renkte devam edeceğiz çünkü. Şuradaki trabzan sırasını örmek için. Bir zincir. Üçüncü zincire batıyorum. Bir tane arada kalması gerekiyor. Bir trabzan. Bu ördüğümüz son trabzana hemen trabzan örerek devam ediyoruz. 3 zincir ve 2 trabzan, 3 tane oluyor. Köşelerde 3 tane. Gene kafeslerin içine ikişer tane. Bütün boşluklara ikişer kere trabzan örüyoruz. Köşelere 3 tane. Köşelere 3'er tane. Kafeslerin içine ikişer tane örerek sırayı tamamladım. Başlarken 3 tane örerek başlıyorduk. Biterken de 3 tane ördüm. Diğer renge geçeceğim için 3 zincir ve 3. zincire ilmek kaydırarak bağladım. Şimdi bu kadar örüp diğer motifi de aynı şekilde bu kadar örüp ufak bir çalışma yapmak istemiştim ama çok güzel ilerliyor renklerde. Örgü de çok güzel ilerliyor. Ben devam etmek istedim. Gene sarı renge geçiyorum. Bunu da aynen böyle büyük bir çanta yapacağım ve aynı sıra sayısıyla örmeye devam ediyorum. Gene bir ilmek sıkılaştırıyoruz. Aynen diğer sıralarda olduğu gibi köşeye ilmek kaydırarak bağlıyorum. Ve hemen 4 zincir, 3 tanesi trabzan, bir tanesi kafeslerin arasındaki boşluk. Zaten yarım köşe örüyoruz burada. Hemen ilk trabzanın içine batıyorum. Araya bir zincir, bir tane atlıyorum. Diğerine bir tane atlıyorum. Diğerine köşelerde 3 zincir ve hemen trabzanın başından başlıyoruz gene. Burada son 2 trabzana peş peşe batıyoruz. Arada bir zincir. Burada da köşedeki şu kenarın trabzanından sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 17. Şuradaki son 2 trabzana peş peşe hemen batıyoruz. Ama arada mutlaka zinciri çekiyoruz. Gene araya bir zincir, köşeyi oluştururken bir üst sıranın zeminini de oluşturuyoruz. Bir zincir, 1, 2, 3. zincire arada bir taneyi bırakıyoruz. Bir trabzan. Ve bu trabzanın üzerine gene trabzanlar örüyoruz.
zincirle birlikte 3 tane trabzan ve her boşluğa 2 tane trabzan. Köşelere 3, boşluklara 2. Aynen bir alttaki sıralarda olduğu gibi. Ufak bir çanta diye başlamıştım ama renkler güzel ilerleyince gene böyle büyük bir çanta yapmaya karar verdim. Aynen buradaki gibi şu sırayı burada tekrar başladım. Sonra şuradaki pembe ya da fuşya rengine gene devam edeceğim ve ana renkle tamamlayacağım. Aynen burada sıra sayısı olduğu gibi. Yani şu kafesten sonra sıraları sayarsak 2, 4, 6, 8, 10 ve 11 şu. Aynen buradaki gibi 11 sıra tamamlayıp diğer motifi de öreceğim. Zaten bir tanesini ördükten sonra hiç ipi kesmeden şuradaki örgüye başlıyoruz. Bunu tamamladıktan sonra diğer motifte bunu da göreceğiz. İki motifi de tamamladım. Ortadaki çantanın ortasındaki kısa örgüyü de tamamladım. Şimdi aynı şekilde bu motife de bu örgüden örüyoruz. Şöyle göstereyim. Buraya da aynı bu örgüden örüp şöyle katladığımızda şu sırada öreceğimiz örgü buraya dikilecek. Bu parçada şuraya dikilecek. Yani her iki parçaya da motife de bu örgüden örüp sonrasında dikerek birleştireceğiz. Şimdi bu motifteki örgüyü nasıl ördüysem aynısını buraya da örüyorum. Köşedeyim. Bu sefer bu sırada da ipin köşenin tam ortasında kalması gerekiyor. O yüzden bir zincir, üçüncü zincire bir trabzan. Şimdi çeviriyorum. Çünkü şuradaki ördüğümüz trabzan sırası çizgili olarak görünüyor. Çünkü ilmeğin tamamını almıyoruz. Arkadaki tek ipi alıyoruz. Bu da böyle çizgiler oluşturuyor. Motif hemen biter bitmez bu örgüye geçip buradaki örgüyü hemen belirgin hale getirmemiz gerekiyor. O yüzden hemen sırayı çeviriyoruz ve şuradaki örgüye başlıyoruz. Motifin dışında bir örgü çünkü aynen devam etmesi gerekmiyor. Hemen ilk sırada buradaki değişik örgüyü görmemiz gerekiyor. Köşeye 3 tane trabzan yapıyorduk ama artık düz trabzanlara geçtik. 2 tane. 3 tane biraz burada fazla oluyor. Fazla geliyor. Şurada bir şişkinlik yapıyor. O yüzden 2 tane trabzan yeterli oluyor. Şimdi örgüyü çevirdim. 3 zincir. Boşluğa da bir trabzan ve artık trabzanlara geçiyorum. Şöyle arkadaki ipi alıyorum. Bu şekilde örerken burada şuradaki çizgiler oluşuyor. Buradan başlamıştım. Burada köşeden itibaren şu bir alt sıradaki kafes sırasındaki köşeden itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane kutucuk bırakarak buradan dönüyorum. Şurada olduğu gibi. Örgüyü çeviriyorum ve 3 zincir
gene trabzanların arkadaki ipini alarak örmeye devam ediyorum. On sıra ördüm. Motifin yarısı şöyle, yarısından daha az olması gerekiyor. Çok açıklıkta güzel durmuyor. Şöyle hemen nasıl dikeceğimi de göstereyim. Motifi tersi içinde kalacak şekilde şöyle ikiye katlıyorum. Bir de iğne taktım. Sonrasında diğer parçayı alıyorum. Şöyle bakın, buradaki parça, şu alttaki parça buraya, üstteki parça da buraya dikilerek çantayı birleştiriyoruz, motifleri. En dış trabzanda olan ipi gene burada şöyle ortadan alıyoruz. Sabitleyelim. Şurada çizgiler oluşmuştu. Çünkü şuralara batarak örmüştük. Dikerken de aynı şekilde dikelim. Birbirine yakın olan ipleri şöyle alarak şöyle 10 tane kutucuk kalana kadar diktim. Zaten hep birebir karşılıklı olduğu için ilmek sayıları da zaten birebir geliyor bittiği yerde. Şimdi buradaki dikişi diğer tarafa da yapıyoruz tabii ki. Şöyle ip bırakıyorum keserken. Şimdi buradan gene ipi sıkılaştırıp gene 10 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 şöyle buraya aynen dikiyoruz. Sonrasında tabanı yaparak devam edeceğiz. Motifin ölçüsünü de hemen söyleyeyim. 38 santim. 38'e 38 santim. Tabii ki kağıt ipe göre daha küçük oldu. Şuradaki ölçüde 14,5 santim. 14 santim kadar. 14,5. Bu da orantılı bir aralık oldu çantanın şu ortası için. Çok daha büyütmeyin bu aralığı. O zaman da güzel durmuyor pek. Şimdi ekledik parçaları, ölçüleri de gösterdim. Siz de kendi ölçünüze göre tabii ki devam edeceksiniz. Şimdi şurada köşelerde, yani çantanın şöyle genişlik kazandığı yerlerde işaret aldım. Burada 10 santimlik işaret aldım. Şöyle gene
Bir alt sıradaki kafes saydım 10 tane. 10 kafesten sonra işaret koydum. Aynı şekilde 10 tane. Şöyle burada 10 santimlik bir çanta için genişlik bıraktım. Her iki tarafta da. Şöyle üst üste getiriyorum ve aradaki mesafeyi ölçüyoruz şimdi. Taban için alıyoruz bu ölçüyü. Şöyle üst üste getirelim tam ölçü alabilmek için. ...41 santim. Yani 41 santim şuradaki genişliğe gelene kadar. Sonra yanlarda da 10 santim. Bu şekilde 41'e genişliği de 10 olan bir taban öreceğiz. Şurada hemen göstereyim. Bakın. Ben trabzanlarla ördüm. İsterseniz sık iğne de örebilirsiniz ya da alışkın olduğunuz bir taban şekli örebilirsiniz ya da hazır taban kullanabilirsiniz. Ben dediğim gibi yine trabzanlarla ördüm. Şöyle ortadan başladım. Kenarlarını da oval bir şekilde ördüm. Bunu göstereyim ben size. Siz kendiniz istediğiniz gibi örebilirsiniz. Şöyle genişlik kadar zincir çekip gide gele istediğiniz ölçüye kadar gelirsiniz ama böyle oval olmaz. Şöyle dikdörtgen bir parça elde edersiniz. O şekilde de kullanabilirsiniz. Şimdi ben bu ördüğüm şekliyle anlatmaya devam edeyim. Burada uçtan uca olan mesafe 44 santim, hatta 45 santim de diyebiliriz. Genişliği de 14 santim. Bu tabii ki diğer yani pamuk iple ördüğüm çantaya göre tabii ki daha geniş bir çanta olduğu için tabanı da daha geniş olacak. Şöyle ortadan zincir çektim ve uçlardan arttırarak devam ettim. Şimdi ördüğümüz tabanın çantadan daha büyük olmaması gerekiyor. Hatta biraz da küçük olması gerekiyor. Şuradaki başlangıç trabzan sayısı kadar ölçüsünü alalım. Artım yerlerinden ölçüyorum. 29 santim. Yani 29 ya da 28,5 santim kadar zincir çekmişim ve üzerine trabzanlarla devam etmişim. Şuradaki artışlar da önemli çünkü bakın şuradan itibaren artıyor. Ne kadar artmış? Şöyle yaklaşık 7 santim kadar bir artış olmuş. Yani çantanın tamamından daha küçük, biraz daha küçük bir taban ördüm. Şimdi aynı örgüyü burada da yapalım. Burayı 41 santim olarak ölçmüştük işaretlerden. Artışı da 6 santim olarak şöyle geriden geliyoruz. Şu işaretli yerden hemen hemen şurada şöyle ölçersek 27 santim. 26-27 santim kadar zincir çekip başlangıcını şu şekilde başlıyoruz. Artışları ilave ediyoruz tabii ördükçe ve buraları da kapsıyor. Güzel bir çantaya uygun taban örmüş olacağız. Şöyle dikerken de bu şekilde işaretli yerlerden dikiyoruz. ...26 santim... ...40 tane zincir çektim. Artı 2 tane... ...1, 2, 3, 4. zincire... ...trabzan. Zincirlerin sonuna kadar... ...her
zincire bir ikili trabzan örüyoruz. Kırk tane trabzan ördüm. Son ördüğüm trabzanın ilmeğine 5 tane daha trabzan örüyorum. Toplam aynı ilmeğe 6 tane trabzan örüyoruz. 2 3 4 5 ve 6. 1 2 3 4 5 6. Şimdi diğer trabzanların da üzerine batarak devam ediyorum. Hemen yanındaki ipi de şöyle içinde tutarak gizliyoruz. Burada en son zincirle ördüğümüz trabzan var. Üstteki zincirin en üsttekine de bir trabzan örüyoruz. Şimdi burada ördüğümüz trabzanın battığımız ilmeğe 4 tane daha örüyoruz. Bir tane şimdi ördük. Bir tane zaten başlarken örmüştük. Şimdi 4 tane daha örersem toplam 6 tane trabzan oluyor aynı ilmeğin içinde. Bunlar artış noktaları. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir de başlarken ördüğümüz trabzan yani zincir çektiğimiz toplam 6 tane. Aynen burada olduğu gibi 6 tane aynı ilmeğe trabzan ördük. Şimdi devam ediyorum. Gene 3 zincir. Her zincire trabzana bir trabzan devam ediyorum. Yeni başlayanlar şöyle iğneler takabilirler. Arttırma trabzanlarının başına ve sonuna. Şöyle bakın. Burası ilk trabzanlar arttırmadan hemen önceki. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu 6 tane ördüğümüz trabzanın her birine ikişer kere batarak arttırmaya devam ediyoruz. İki tane ördüm. Şunu alalım. İlk ördüğümüz arttırmaya takalım. Bakın. Sonra her trabzana iki tane. Diğerine iki tane. Diğerine iki tane.
ve 6. trabzana da 2 tane. Altı tane trabzanın her birine 2'şer kere batarak tamamladım. Şimdi gene sıraya devam ediyorum. Hemen yanındaki diğer arttırma noktasına kadar devam ediyorum. Şimdi diğer uca geldik. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zaten bir tanesini zincir çekerek örmüştük. Şimdi buradaki arttırmaya da başlayalım. Hemen ilk arttırmanın üzerine 2 tane, yanındakine 2, 3 tane oldu. Çift batarak 4, 5. Şimdi burada bir tanesini zincir çekerek ilk trabzanı örmüştük. Dibine batıp ikinciyi örüyoruz. Burada da çift örmüş olduk ve 3. zincirin üzerinden sırayı bağladık. Devam ediyorum. 3 zincir ve her trabzana bir tane. Şimdi tekrar 1, 2, 3. sırada arttırma yapıyoruz. Şurada arttırmanın ilk trabzanına gene çift batıyoruz. Bunu alalım. Ve ilk battığımız trabzana takalım. İlk arttırmayı yaptım ve her trabzana gene bir alt sırada olduğu gibi çift batıyoruz. Son trabzana da çift batıyoruz. Son ördüğüm trabzandan iğneyi takıyorum. Şimdi sıraya gene trabzanların üzerine trabzan örerek devam ediyorum. Şimdi diğer taraftaki artırmaları da yapalım. Şurada bakın zaten çok net bir şekilde çift battığımız trabzanlar gözüküyor. Gene her birine
çift batıyoruz. Bu iğneler yeni başlayanlar için güzel bir kurtarıcı oluyor. Sıranın sonunda zincirle çıktığımız trabzanın dibine bir tane daha örüp bunu da çift trabzan yapıyoruz ve tamamlıyoruz. Üstteki zincire ilmek kaydırarak bağlıyoruz. Üç zincir ve gene trabzanlar. Şimdi 4. sıradayız. Şurası bakın artış noktası orta. 1, 2, 3. 4. sırayı örüyoruz. Çift battığımız ilk trabzan. Buraya çift batıyoruz bu 4. sırada. Aynı ilmeğe bir tane daha. Şimdi burada çift battığımız trabzanın ilkine çift, ikincisine tek batıyoruz. Çift trabzan var. İlkine aynı ilmeğe çift ve ikincisine tek. Bir çift, bir tek. Bir çift, bir tek örüyoruz. Şimdi tek. Çift trabzanın ilkine çift, ikincisine tek. Son çift trabzanın ilkine çift battım. Şimdi ikincisine tek batıyorum. Artık bunları çıkaralım çünkü son sıra gerek kalmıyor. Şimdi normal bütün trabzanlara trabzan örerek devam ediyorum. Buraya da artırmalarımızı yapalım. Çift trabzanın ilkine çift, aynı ilmeğe, ikincisine de tek. Aynen diğer tarafta ördüğümüz gibi çift ve tek. Şurada son çift trabzanın zaten birinde zincir trabzan var. İlkine çift batıyorum. Şuradaki tek olan zincir trabzanı ilmek kaydırarak bağlıyorum. Bakın hemen hemen ölçüyü tamamladık. Bu yeterli. Hem genişliği hem uzunluğu gayet yeterli. Şimdi tabanı çantaya güzel bir şekilde önce iğneleyeceğim. Sonra da dikerek birleştireceğiz. Dikmeden önce şu
kenarda yani taban kısmında bir sıra sık iğne geçmem gerekiyor ki taban ve çanta güzel bir şekilde birbiriyle eklensin. Şuraya güzel bir sıra sık iğne geçeceğim fakat benim bu ipim bitti ve maalesef elimde devamı yok. Gene içindeki şu pembe iple bir sıra şurada bir sık iğne geçeceğim ama kağıt ipteki ördüğüm sık iğne siyah olduğu için tabii görünmüyor. Gene kendi rengiyle örmüştüm. Şimdi mecburen ip olmadığı için farklı bir iple öreceğim. Hemen bir ip sıkılaştırıp şurada diktiğim yerden ilmek kaydırarak bağlıyorum ipi. Bir zincir çekip bir sık iğne örüyorum. Gene aynı ilmeğin içine. Şöyle ipi de alttan alalım. Aynı ilmeğin içine bir sık iğne. Burada ikili trabzanlar var. İkili trabzan olduğu için her birine 2 tane sık iğne. Tabii kendi rengi olmadığı için çok görünür oluyor sık iğne. Ama kağıt olan çantada siyahla ördüğüm için böyle bir görüntü oluşmamıştı. Her araya 2'şer kere batarak ördüm. Şimdi motifin sırasına geçtim. Buradaki köşe boşluğuna sadece bir tane örüyorum. Ve her trabzanın üzerine bir tane sık iğne. Köşe boşluklarına bir tane. Burada yaptığım sık iğne gibi gene tabana da aynı şekilde bir sıra sık iğne öreceğim. İşaretlediğim yerlerde arttırma yapacağım. 3 tane burada, 3 tane burada, 2'şer tane de buralarda. Toplam 10 tane daha sık iğne arttıracağım. Şöyle herhangi bir yerinden bağlayalım. Bir sık iğne ve hemen arttırmayla başlayalım. Dibine bir tane daha. 2 tane sık iğne. Devam ediyorum. Her iğnenin olduğu yere çift batarak sırayı tamamlayacağım. Evet, sık iğnelerini de tamamladım. Tabanın şuradaki tam ortasını bulup motifin şurada bakın tam ortası bir araya getirdik. Sonra yanları, sonra gene bu örgünün tam ortası ve tabanın tam ortası. Bunları gayet dikkatli bir şekilde, muntazam bir şekilde böyle yerleştiriyoruz. Şimdi böyle ölçerek, sayarak yaparsak bütün örgüler yerli yerinde olur. Diktiğiniz zaman ya da ördüğünüz zaman, bittiği zaman da gayet muntazam bir şekilde tamamlanır. Şuradaki birleştirme yerlerine çok dikkat edelim. Böyle saymadan, ölçmeden kesinlikle bu işleri yapmayalım. Şimdi dikerek diye düşünüyordum ama ben gene kağıt ipte ördüğüm gibi gene tığ ile birleştireceğim taban ve çantayı. Burada
Taban ilmek sayısı 144'tü. 10 tane arttırdım. 154 tane oldu. Çantadaki ilmek sayısı da 164. Yani arada 10 tane kadar çantada fazla. Tabanda 10 tane kadar da eksik. Şimdi ipi belki dikerim diye koparmıştım. Koparmasaydım daha iyi olurmuş. Şimdi hemen tığla ekleyerek başlayalım. Şimdi çantayı kendimize doğru alıyoruz. Tabanı şöyle dışarı bakacak. Çanta bize bakacak. Böyle tutuyoruz. Hemen şuradan bir ilmek sıkılaştırıp şuradan başlayalım. Şuradaki sık iğnenin yani ilmek olarak şu şekilde ama biz şöyle dışarıdaki yani dış taraftaki ipleri alıyoruz. Aynen motifle şuradaki örgüyü diktiğimiz gibi sık iğne. Yine şöyle almıyoruz yani. Şöyle ortadan batıyoruz ve buradaki ilmeği de gene ortadan batıyoruz. Sık iğne. Arada 10 ilmek kadar fark var. Buradaki ilmek sayısı, çantadaki ilmek sayısı 164. Tabandaki ilmek sayısı 154. 10 tane ilmek daha fazla çantada. Sık iğneleri yaparken 10 tane arttırmıştık. Asıl tabandaki 144 ilmekti. Tabii 10 tane arttırınca 154. Burası 164. Aradaki 10 farkı da ördükçe aralarda yedireceğiz. Bu fark olması gerekiyor çünkü. Tam birebir yaparsanız çantada pek güzel durmuyor. Taban az da olsa biraz daha küçük kalması gerekiyor. Çünkü örgü bittikten sonra bu çok güzel bir dağılım oluyor ilmeklerde. Çantanın tabanı çok güzel bir şekilde kalıyor çantanın altında. Yoksa tam ölçüsünde yaparsanız taban kısmı yani çantanın dibi biraz geniş kalıyor ve formu bozuk duruyor. Yani ördükten sonra siz de beğenmezsiniz. O yüzden bir parça, bir miktar taban kısmı çantadan daha küçük olmalı. Bu benim örüş tarzım. Tabii herkesinki farklıdır. Ama sonuçta baştan itibaren ölçerek başladık, ölçerek devam ettiğimiz için güzel bir taban ekliyoruz şimdi. Evet, tabanı tamamladım. Her zaman kullandığım gibi gene plastik kanvas keserek taban genişliği ve uzunluğu kadar içine destek olarak yerleştirip ufak böyle birkaç yerinden tutturuyorum ki içinde oynamasın diye. Sonrasında şimdi sapları da yaparak çantanın örgüsünü bitirelim. Bu pembeden yine elimde kalmamış. Mecburen şimdi sarıdan yapıyoruz. Bu artık böyle bir çanta oldu. Ufak bir modelle başlayacaktım ama kocaman bir çanta ördüm. Şimdi gene içinde olan renkle çanta sapını da örelim. Dikmek için şöyle biraz ip bırakıyorum. Hemen bir ilmek sıkılaştırıyoruz ve 1, 2, 3, 4 zincir doluyorum. İlk zincire batıyorum. 2,
3 ve 4 kere battım. Aynen kağıt ipteki çanta sapı kadar aynı ölçülerde örüyorum. Bütün ilmekleri aldım ve kapattım. Şimdi buradaki zincirin ortasına batıyoruz şimdi. Örgünün başı olduğu için zincire batıyoruz. 1 2 3 ve 4. Topluyoruz, kapatıyoruz. Çeviriyoruz. Şimdi artık başlarken zincire batmıştık. Artık araya batıyoruz. Bakın şu boşluklara. Şu boşluklara batıyoruz. Şöyle hafif uzatıyoruz ilmeği. Boşluğa 1 2 3 ve 4. Topluyorum, kapatıyorum. Çeviriyorum. Hafif uzatıyoruz. Bu arada zaten şuradaki boşluk gözüküyor. Bir, iki, üç ve 4. Topluyoruz, kapatıyoruz. Çeviriyoruz. Bakın şuradaki boşluk. Şurası. Bir, iki, üç ve 4. Topluyorum, kapatıyorum, çeviriyorum. Şuradaki boşluk. Şurası. Bir, iki, üç ve 4. Şu boşluk bakın. Şurası. Bir, iki, üç ve 4. Kapatıyorum. Şuradaki boşluğa batıyoruz. Şurası. Dört kere topluyorum. Kapatıyorum. Çeviriyorum. Şuradaki boşluğa batıyoruz. Şurası. Aynen bu şekilde çanta sapını 50 santim kadar ördüm ben. Yeterli oldu. Çünkü şurada da bir derinlik var. Daha uzun istiyorsanız daha uzun. 55 santim kadar yapabilirsiniz.
Dediğim gibi 2 tane 50 santimlik çanta sapı yapıp şuralara dikiyoruz. Burada bir tane dikmemiştim, sonra birlikte dikeriz diye, ama sonuçta tam bir çanta ördüğüm için burayı diktim, bitirdim. Şimdi burada görelim. Bu çok güzel bir sap modeli. Bunu mutlaka çantalarınızda deneyin. Şöyle düz alıyoruz diktiğimiz yerden. Şöyle şuradaki 3 tane zincirin ilkinden, yani en sondaki zincirden ilk trabzan, 3. trabzan, 2. trabzan kadar mesafeye, en fazla 1, 2, 3 trabzan, 1 zincir mesafesine kadar şöyle buraya yerleştirelim. Çok fazla yaymayalım, çok da ince tutturmayalım. Şöyle kalmasın sapta. Şöyle şurası tamamen sapın çantanın üzerine otursun. Şimdi şuradan başlayalım. Sıkılaştırıyoruz tabii ki. Şuraya gelelim. Şöyle ortadan batalım. Farklı renk olduğu için dikişi mümkün olduğu kadar göstermemeye çalışalım. Çünkü kağıt ip olan çantada ikisi aynı renk olduğu için dikiş gözükmüyor. Ama burada mümkün olduğu kadar gizleyerek. Şuradaki zincire de şöyle alalım ve tam oturtalım. Bakın. Şöyle birkaç kere üzerinden geçersek sağlamlaştırmış oluruz. Şimdi bunu arkada renklerin içinden geçirerek gizliyoruz. Çok güzel bir model oldu gerçekten. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şimdi kağıt ip mi, pamuk ip mi derseniz, dokusu yani örgüsü delikli, dokusu yumuşak olan ipler, genelde bu tarz modeller kağıt ipte daha diri, daha canlı duruyor. Kağıt ipin özelliğinden dolayı. Şöyle bu kadar delikli, bu kadar hafif bir motifi çanta yaparak ancak kağıt ipte bu kadar canlı tutabiliriz, bu kadar diri tutabiliriz. Pamuk ipte tabii ki çok delikli, çok hafif bir desen olduğu için daha yumuşak kaldı. Ama gene de güzel oldu, tercih edebilirsiniz. Ama dediğim gibi motifin hafifliği, örgünün hafifliği açısından kağıt ipin o sertliğine ihtiyacı oluyor bu böyle hafif modellerin, motiflerin. O yüzden kağıt ip daha tercihiniz olsun bence. Umarım benim kadar beğenmişsinizdir. Umarım gene emeğinize değecek ürünlerden biri olmuştur. Videolarımı beğeniyorsanız, bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, sağlıkla kalın.